Herkese merhaba. Ekim ayında olduğumuz halde hava 24 derece. O yüzden hem sıcak havanın hem de sonbahar renklerinin tadını çıkarmak için bir arboretuma geldik. Bir yandan burada gezerken bir yandan da İngiltere'ye gelirseniz ya da İngiltere'dekiler için burada yapılmaması gereken şeylerden bahsedeceğimiz bir video çekmek istiyoruz. Bu sıcak hava ile ilgili de bu ara haberler çok komik değil mi? Ekim ortalamasının çok üzerinde seyrettiği için özellikle İngiltere'nin güneyinde hava, haber bülteninde bu küresel ısınmanın etkisi işte daha da fena olacak, bunu kötüleştirmemek için ne yapmamız lazım gibi haberler oluyor. Ondan sonra haber bülteni bitip hava durumu kısmı başlıyor. Hava durumu sunucusu. O da çok böyle güler yüzle hava mükemmel bu hafta sonu. Sun is shining. Çok sıcak işte. Sanki küresel ısınmanın sonucu değilmiş gibi değil mi? Evet. Yani küresel ısınmanın başka bir yan etkisi olmasa İngilizler havanın sıcak olmasından memnun olacak gibi. Yani şu an memnun olduklarını düşünüyorum zaten. İşte üzüldüklerini sanmıyorum. Küresel ısınmaymış. Neyse. Tadını çıkarmak düşüyor şu an, yapacak bir şey yok. Birinci maddemiz selektörün kullanış amacı. İngiltere'de araba kullanırken yapılan selektör aslında yol verme amaçlı oluyor. Ben aksini görmedim. Tabii. Ben gördüm, bir kere sen yaptın. Bir kere ben Birisi yaptım, çıkmasın diye. bir kereydi o ama onda da ya hızlı gidiyordum. Herhalde onda da buyur sana yol veriyorum dediğimi anlamış olamaz. Anlamadı zaten ya, çıkma diyorlar. Neyse. Eğer bir selektör yapıyorsa aslında ya teşekkür ediyor ya yol veriyor ya bir kibarlık var işin ucunda. Evet. Bu sadece araba sürerken bilmeniz gereken bir şey değil. Yayayken de, bisikletliyken de bir araba size Evet. selektör yapıyorsa dur orada ben geçeceğim anlamında yapmıyor. Sana yol veriyorum anlamında yapıyor. O yüzden Evet. geçebilirsiniz. Yani Bu yazılı olmayan bir kural gibi aslında burada. Burada kornaya basılmıyor ya. O kadar kullanmıyoruz ki kornayı. En fazla 2 kez basmışımdır. Bir tanesi de Burcu'nun dikkatini çekmek için geçen gün, hatırlıyor musun? Tut diye bastığında çok utandım sonra. Neyse, acil bir durum oldu geçen araba kullanırken. Kornaya basacaktım, basamadım. Neden? Çünkü kornayı kullanmadığım için kornanın nerede olduğunu bulamadım ya. bir sonraki maddemiz bir el işaretiyle ilgili. Şimdi biz sipariş verirken işte 2 kahve, 2 çay derken her neyse şöyle yapmaya alışkınız ya. Bunda sıkıntı yok. Bunu tersten yaptığınızda, yani avucunuzun içi size bakıyor o şekilde yaptığınızda. Bu İngiltere'de ve galiba Avustralya'da falan da orta parmak işareti anlamına geliyormuş. Yani ben bunu birkaç kez yedim. Yedin mi? Evet. Ben de şöyle Araba oldu. kullanırken oldu. Aa. Bilmiyorken anlamıyorsun çünkü yani anlamını bilmiyorsun bunun. Nerede öğrendim bilmiyorum. Öğrendikten sonra direkt ben de fark ettim bunu. Ofiste şakalaşan 2 İngiliz erkekten biri diğerine böyle biraz gizli bir şekilde ama karşıdakinin görebileceği şekilde o hareketi yaptı. Ben de şey oldum. Bu zamana kadar kim bilir kaç kere ben bu hareketi gördüm. Anlamını bilmediğim için altında bir şey aramamışım. Neyse, aklınızda olsun, biri size şunu tersten yaparsa küfrü yediniz yani. Ya da siz yapmayın. Ben şimdi 2 çay falan derken de oluyorum. Ulan durduk yere küfür etmeyeyim Ben de karşıdakine. sana komik bir şey söyleyeyim mi? Spor salonuna gidiyorum düzenli olarak. Neyse, spor yaparken de işte bir hareketin saniyesini sayarken kaçıncı sette olduğumu unutmuyorum. Bir de bazen kendim parmaklarımla yapıyorum, tamam mı? İşte kaçıncı sette öyle olduğu bak. zaman. Bazen elimi kaldırdım, havaya kaldırım hareketler var. Orada özellikle 2 yapmıyorum. Arkadakiler yanlış anlamasın, sıkıntı çıkmasın diye. 3. maddemiz başkalarının kişisel alanına saygı göstermek, değil mi? Hı hı. Ama yani biz buraya gelmemizi takiben hemen Covid'in çıkmasıyla mı alakalı? Yoksa değil mi bilmiyorum ama bence onunla alakalı değil. Normalde halka açık bir alandaysanız herkes yani size belli bir mesafede duruyor. Bence bu çok güzel bir şey. Değil mi? Sırada olun. Başka bir yerde olun. İnsanlar dibinize girmiyor. Örneğin işte spor salonunda spor yaparken genelde İngilizler kalabalık bile olsa yani sana çok yaklaşmıyordum. Çok hoşuma gidiyor benim. Ama başka milletten insanlar, şimdi ayırt edebiliyorsun bazı milletleri. Yani geçen matımın üstüne mat koydu ve yani yer var ya, bomboş. Yani 2 metre 3 metre boş alan var. Anlamadım onu. Niye böyle yapıyor? Burcu da çok komik bir şey söyledi.
Zaten o insanlar kendi memleketlerinde zaten birbirlerinin tepesinde toplum içerisinde olduklarından dolayı Yani bunu kişisel biraz alana, kalabalık bir ülkeden bahsediyoruz burada. kişisel alana ülkelerinde bir müdahale gibi hissetmiyor olabilirler. kendini güvende hissediyor insanın yanında olunca. Bence çok güzel bir şey, değil mi? Bir sonraki maddemiz sıraya kaynak yapmamak. Bundan daha önce başka videoda da bahsetmiştik. Burada sıra kültürü, sırayı beklemek çok önemli. Tabii ki bazı yerlerde sıra çok bariz. Yani marketteysen düz bir sıra var mesela. O zaman işte öndeki sırayı bekliyorsun. Ama bazı yerlerde de mesela bar olabilir, bir tezgahın başı olabilir. İnsanların düz sıra oluşturamayacağı bir yerdeyse bile vardığın zaman senden önce kim gelmişti, senden sonra kim geldi, insanlar buna dikkat ediyorlar. Tezgahta çalışan veya barda çalışan kişi sizden önce gelen siparişini almadan size dönerse siz hani o kişiyi gösterip sıranızı ona vermeniz gerek, yani oraya yönlendirmeniz gerek. Bir şey söyleyeyim mi bu konuyla ilgili? İnsanların kafaları biraz güzel olunca buna çok dikkat etmiyorlar. Ben çünkü biraz mağduriyet yaşadım. Bütün bu kurallar ayıkken bu arada. Sarhoşlarken hiçbir kural yok. Evet, İngilizler bu sıraya çok dikkat ediyor ve önemli bir şey ama birisinin sırasını alırsanız laf da yemezsiniz. Çünkü bir yandan da direkt konuşmaya, direkt temasa girmeyi de seven insanlar olmadıkları için tepkilerini pasif agresif bir şekilde gösterirler. Diyelim ki geçen gün şöyle bir şey oldu. Bu Lidl gibi biraz daha ucuz marketlerde oluyor. Çok sıra varken yeni bir kasa açılıyor. Normalde tabii ki sırada bekleyenlerin kasaya geçmesi lazım. Birisi haksız yere geçerse kimse de niye geçtim, ben daha önceden beridir buradayım demez. Ama kendi aralarında ben zaten sıra beklemeyi çok seviyorum. İşte bu çok iyi, bu çok ne bileyim güzel, öyle şeyler söyleyebilirler. Ama diyelim ki önlerine geçen kişi aslında farkında değildi sırayı böldüğünün, kaynak yaptığının ve bir anda gözlerini açıp böyle pardon dedi, işte fark etmedim dedi, siz geçin dedi. O zaman da bu pasif agresif lafı söyleyen İngiliz kesinlikle geçmez. Hayır dersen geç. Değil mi? Bunun çok fazla örneğini gördük. Öyle yani. Normal sıra sıkıntı değil de böyle sıra olmayan sıra beni biraz geriyor ya, birisinin yerine atlarsam diye. Evet. Beşinci madde yine aşırı kibarlıkla ilgili bir madde diyebiliriz sanırım. Eğer bir yere girip çıkarken arkanızda birisi varsa ya sizden sonra ters yöne gelen birisi varsa ona kapıyı açıyorsun yani. Şu tutuyorsun değil mi? Evet. Açık tutuyorsun. Yoksa takdirde bu kabalık olarak değerlendiriliyor galiba, değil mi tatlım? Ya bunlar aslında çok şey ya. Bence güzel kurallar. Ya ben kendimi çok rahat hissediyorum bu kurallarla. Değil mi? Motoruna Ama bakalım mı? bazen bu kapıyı tutmaya o kadar adıyor ki insanlar kendilerini, yani çok uzaktayken tutmaya başlıyorlar. Mesela ben kararsızım, atıyorum mola istasyonundayız, hemen girmeyeceğim. Sırf birisi Evet, kapıyı tuttu diye gireceksin. bazen giriyorum. Girmeyeceğim yere girmek Ya da zorunda kalıyorum. örneğin bu özellikle National Trust'ta ya da işte doğa şeylerinde oluyor böyle şeyler oluyor ya, hayvanlar için çık geçme sendeki kapılar oluyor ya. Hı hı. Birisi yani Çit 100 gibi metre, kapılar 50 oluyor. metre ileridesin yani. O kapıyı tutuyor sana. Koştura koştura geçmek Ve sen de zorunda. acele etmen gerekiyor falan. Ekstra bir stres. Burada saldırı haberleri genelde bıçaklı saldırı şeklinde oluyor. Çünkü zaten silaha erişim zor olduğu için ve yasal olmadığı için insanlar birine saldıracağı zaman silah değil bıçakla saldırmak zorunda kalıyor. Neyse, bununla ilgili olarak burada bıçak, Silah değil de ateşli silah diyebiliriz. ateşli Bıçakla bir silah. silah. Evet, doğru. Bıçağı da değil mi? Evet. Silah kategorisinde sayıyorlar. O yüzden bıçakları burada 18 yaşından küçüklere satmıyorlar. Yasak. Onun dışında toplum içinde ve halka açık bir yerde 7,5 santimden uzun bir bıçak yanınıza taşımak, bulundurmak da yasak. Amaçlı olsa da yasak yani. Savunma amaçlı falan diye bir şey yok. Daha kısa bıçaktır ancak taşıyabiliyorsunuz. Bu tarz katı kurallar benim çok hoşuma gidiyor açıkçası. Öyle değil mi? Bence çok güzel ya. Kafa Evet. rahat. Yani. En azından kimsenin sana silah çekmeyeceğini biliyorsun. Yolda, trafikte kavga ettiysen. Şey varmış biliyor musun? Online olarak bıçak alsan da eve gelen kargo senin kimliğine bakmalıymış. 18 yaşından büyük olman gerekiyormuş. Bence önemli olan diğer noktalardan bir tanesi bir telefon görüşmesinden önce mutlaka ya noter alfabesini ezbere biliyor olmak ya da önünde hazır bir şekilde bulundurmak. Değil mi? Sonra çok uzun dakikalar boyunca harflerin ne olduğundan emin
olabilmek için gereksiz uzun diyaloglara girmek zorunda kalınabiliyor. Hele ki 2 tane adınız varsa ya da adınız uzunsa ya da adresinizi bile hecelemenizi isterlerse. Evet. Ama not alfabesi çok yani basit bir alfabe ya bence. Çok hızlı ezberleniliyor zaten yani. Yani biz buraya geldikten herhalde bir yıl içerisinde falan bayağı bu konuda Bazı harfleri çok kullanmıyorsun ya, mesela kendi ve senin adımızda soyadımızda geçen şeylerin, harflerin karşılığını biliyorum ama böyle hiç kullanmadığımız bir şey çıkınca o neydi diye bir düşünüyorsun. Bu da Tamam, sana bir V. Vauxhall. Hayır, bir dakika, burayı sileceğim. Araba markası söyledi. Burayı silme ne olur. Vauxhall dedi. V dedin değil mi? Evet. Hangi Victoria dedi? Tamam diyecektim. W Whiskey. L'yi hatırlıyor musun? Lama. Lima. Hayır, Lipa mı? Lima. Lima. I'yi hatırlıyor musun? I galiba India işte ya. India mı? Evet. J. Juliet. R. Romeo. Bu ne sanki aşk şeyi. Romeo Juliet. Ya çoğunu bence yaptık S. ya. Seni hatırlayamadım lan. Sierra. Sierra lan tabii. Yani neyse basit bir şey. Ama çok önemli. Türkçe'de bir böyle hecelemeniz gerektiği zaman işte Ankara'nın A'sı da deseniz karşıdaki anlar, Adana'nın A'sı deseniz de karşıdaki anlar. Standart Çünkü bir şey var mı bilmiyorum. Standartı yok bence. Kimse de garipsemez. Hani Bursa dersin, Balıkesir dersin, Bilecik dersin. Genelde şehir diyorsun ama değil mi yani? Burada belli hangi harfe ne deneceği belli. Başka bir şey derseniz, evet, karşıdaki olabilir, yanlış anlayabilir. Mesela yazması, okuma yazması çok iyi olmayan birisi, yani böyle örnekler görüyorum da görmüştüm işte. N for knife mesela. Halbuki knife K ile yazılıyor. Şimdi N mi diyor, K mi diyor? Ya hatırlıyor musun? Çok eskiden Kanada'dan bir arkadaşın gelecekte GoPro aldırmıştık. O GoPro'yu alırken Kanada'yı aradık galiba biz. Tam emin olmamakla ödemede birlikte. sıkıntı çıkmıştı. 2 kere mi çekmiştik? Iğlar için ice creamler mi demedik? Oo, çok fenaydı. Çok evet. korkunçtu. Kaçtaki de anlamıştı yani. O zaman tabii Türkiye'de yaşıyoruz. Böyle not alfabesi diye bir şey olduğunu bilmiyoruz. Kafamızdan uyduruyoruz işte. C for car. Hizmet sektöründe çalışanların hep astığını görüyorum. Mesela geçen servise gittik ya. Karavan servisine. Orada telefonlara bakan kızın ekranın yan tarafında böyle A4'de çıktı almış not alfabesine. Sen söyleyince o da oradan bakıp muhtemelen yazıyor yani. Ya da muhasebeci de vardı falan yani. Evet. Sürekli telefonda konuşuyorlarsa onlar da asıyor ezberlemedilerse. Son maddemizde yine yeniden kibarlık üzerine. Tabii ki bir şey isterken mutlaka please, thank you diyoruz. Ve onun dışında sorry de çok fazla deniyor. Birisine çarpmasanız da yani yanlışlıkla birisinin kişisel alanına girdiğinizde de, atıyorum markettesiniz, arkanızda başka biri ama yarım metre, 1 metre ötenizde duruyor aslında. Sizin baktığınız rafa doğru bakıyor. Siz bunu fark edince büyük bir hareketle sorry deyip yolundan çekiliyorsunuz. Ya ben bu konuda söyleyeceğim. Ablam Fransa'da yaşıyor. Biz 10 yıl önce falan onu ziyarete gittiğimiz zaman hatırlıyor musun? Fransızlar ne kadar kibar gelmişti bize ya. İngilizleri görmemiştik o zaman çünkü. Havada uçuşuyordu. Hatta bir kere tartışmaya denk gelmiştik de sürekli birbirine mersi ne güzel tartışıyorlar birbirine karşı kibar. Şimdi İngiltere'den sonra bana çok kaba gelmeye başladı Fransızlar. Bunu işte ablamla işte buraya geldiğimizde aynı şeyi söylediler. Hatırlıyor musun? İngilizler çok daha kibarlarmış diye. Evet. Yani bence böyle bir şeyde yaşamak tabii ki insanların kaba olduğu bir şeyde yaşamaya göre çok daha tabii, evet. iyi yani. Gerekmeyen yerde de thank you veya sorry deniyor ama sıkıntı değil ya. Güzel bir şey yani. Siz de bol bol kullanın. Bizi izleyen, burada daha uzun zamandır, çok daha uzun zamandır yaşayan insanlar veya sevgilisi, eşi İngiliz olan insanlar var. O yüzden kaçırdığımız noktalar mutlaka vardır. Başka böyle dikkat edilmesi gereken, yapılmaması gereken şeyler varsa mutlaka yorum olarak aşağıya yazın. Evet. Olacak, bir de takip edin de. Neydi ya? Onu hiç demediğimiz için ben yapıyorum. Bildirimi açmayı ve takip et butonuna basmayı unutmayın. Söyleyemedi de. Evet, bugün bu videoyu çekerken de bir National Trust Arboretum'da gezdik ama çok küçükmüş burası ya. Evet. Bunu Arboretum'dan az, burası parkmış yani. Park burası. O halde sonraki videoda görüşmek üzere. Dur, İngiliz kızlar gibi bye diyeceğim. Bye.
bye. 5. maddeyi söyleyeceğim şimdi. Şu uçak geçsin çünkü bu da hobi olarak insanlar pilotluk şeyi aldıkları için sürekli tepemizde uçak geçiyor. Burcu da bununla hiç memnun değil. Gürültü oluyor. Uçak geçince ama koştura koştura gidip camlardan bakıyor. Kim geçiyor yine? Nereden geçiyor? Gördün mü? Gördün mü diye.